hatırlıyorsanız burası olduğu gibi duruyor. Bu şekilde. Bakın. Bilmiyorum. Bir insan kemiği, hayvan kemiğine benziyor daha çok. Ama devam ediyorum. Bu şekilde. Aynen. Bak tam bu noktada. Hem cihaz hem görüyor musun? Buradan yine böyle insan figürü bir figür. Şimdi şunlara temizleyelim. Bak görüyor musun? Bak. Bak. Şekilde sofrayı kazanmayacağım. Görüyor musun? Merhaba arkadaşlar, yeni maceraya hoş geldiniz diyorum. Muhteşem bölgelerde ilerliyoruz bugün motorla. Gördüğünüz gibi buralara daha önce gelmiştim, hatırlıyorsanız. Burada bir tane mezar bulmuştuk, oyması hemen orada. Onda bir bakalım. Şöyle bir bakalım şöyle. Bakın burada ne demiştik, oyması bu şekilde duruyor. Halen bizim bıraktığımız gibi. Şu arada bir tane büyük bir kaya çıkarmıştık. Ve şu aradan da bir tane kasa açmıştık, hatırlıyorsanız. Burası olduğu gibi duruyor. Bu şekilde. Bakın. Gördünüz mü? Onu biz açmıştık. Ve buradan güzel şeyler çıkarmıştık. Şimdi şu kayanın üzerinde de birkaç parça bulmuştuk, hatırlıyorsanız. Şöyle kabaca bir toplayalım. Buralara gelme sebebim, şimdi ilerlere doğru gideceğim. Ve ilerlerden güzel malzemeler, güzel mezarların olduğunu düşünüyorum. Alan taramada her seferinde buraya geldiğimde bu tarafı gösteriyordu. Şimdi bu tarafa doğru bir ilerleyeceğiz. Bakacağız neler var neler yok. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Biraz acemiyiz. Acemi. Bu taraflara doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burası büyük mezarların olduğu noktalar. Buralarda genelde Ermeniler, Romalılar, Bizanslar, Osmanlılar çok yaşamış. Ve halen burada bir sürü kemik kalıntıları ve mezarların açılıp görüldüğü yerler. Hatta şöyle baktığımızda da yine bir kemik var. Bilmiyorum. Bir insan kemiği mi, hayvan kemiğine benziyor daha çok. Ama kemik çok böyle aşırı bir yıpranmış. Sanki üzerinden çok seneler geçmiş gibi baktığımız zaman net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gördünüz mü? Yani kemik artık toprak olmaya yaklaşmış. Şöyle baktığınızda da bazı noktalarda toprak olmuş zaten. Şimdi şöyle bir ilerleyelim biraz. Bakın burada taşlar görüyorsunuz. Mezar gibi yığma. Bu başkıltına gelen taş. Burası işte mezarın devamı. Bu şekilde noktalar var arkadaşlar. Burası aynı zamanda, şöyle anlatayım anlayacağınız dilde, aynı zamanda savaş dönemi. Bakın burada da bir mezar var büyük ihtimal. Orada da bir mezar var. Savaş döneminden kalan noktalar. Şimdi ben biraz daha ilerleyeyim şöyle. Bakayım neler var, neler yok. Ona göre gideceğim. Bayağı da mangallar büyümüş.
Şöyle baktığımda bir sürü tümülüs gibi noktalar var böyle. Sağlı sollu yığılarak gidilmiş. Şurada 2 tane mezar var. Oraya bir bakalım arkadaşlar. Orada nasıl bir sinyal alacağız bilmiyorum ama bir alan taramamızı kuralım. Ve ikisinden birine bakalım. Daha ileride mezarlar var. Ama bunları da bir değerlendirelim istiyorum. O yüzden bakın biri burada. Şu arada da taşlar saçılmış yine. Bu arada da bir mezar var diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir oturalım. Hem sohbet edelim hem de biraz bölgeden konuşalım. Burası şöyle anlatayım arkadaşlar. Zamanında Fırat Nehri'ne bağlanan bir bölge. Yani zamanında buradan acayip bir su akıyordu. Tabii şimdi bir şey kalmadı. Bitti yani, biliyorsunuz her taraf kurumaya başladı. Ülkemizde kuraklık baş göstermeye başladı. O yüzden şimdi şöyle bir alan taramamızı çıkaralım. Bir kuralım bakalım. Ne diyecek, ne gösterecek. İnşallah güzel bir şeyler buluruz. Buralara kadar geldik. Yani o kadar uğraşıyoruz. Şimdi alan taramamız yine altın modu. Ne dedik önce? Oksit modunda. Bakalım. Bu ağzımda çok kuruyor arkadaşlar. Acayip bir sıcak var bugün de. Bekledim akşamüstü çıkayım diye. Şöyle bir kaldırayım. Ne gösterecek? Bir bakalım. Bakın bu tarafa doğru gösteriyor. Görüyor musun? Bu tarafa doğru gösteriyor. Hayret, burayı görmedi. Veya bir şey yok diye düşünüyorum. Şöyle bir kakayım. Bir görüyorum bakalım. Evet. Bakın şimdi de bu tarafa doğru attı. Şu arada bir yığma var gibi arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu şekilde. Aynen. Bakın tam bu noktada bir sinyalimiz var. Görüyor musunuz? Müthiş bir sinyal ama biraz ağır dönüyor gibi. Bir de altın modunu alalım arkadaşlar. Hiç kımıldamadan böyle. O zaman ne diyecek? Şöyle bir bakalım. Evet. Altın modunda da yani değerli bir malzemenin olduğunu söylüyor. Şimdi de tam şu ortaya geleceğim. Hani ikisinin tam ortası. 2 tane mezar olduğunu düşünürsek. Bakın ikisinin tam ortasına geliyorum. Ve kaldırıyorum. Bu şekilde. Bakın bu tarafa doğru veriyor. Buranın sinyali daha güçlü. Peki bunun üstüne gideyim bir de. Onu da deneyelim. Bunun üstüne gideyim şöyle. Yani buralar mezar kalıntıları arkadaşlar. Şimdi boşlukta da bakacağım zaten. Herhangi bir boşluk var mı? O tarafı gösteriyor arkadaşlar. Görüyorsun. Boşluğa alıyorum hemen. Çünkü bu mezarlar büyük ihtimal ya göçmüş ya da kapanmış. Burada bir boşluk var diye devam edelim. Şöyle bir durmaksızın. Evet. Bakın şöyle devam ettiğim zaman yine bu araya atıyor. Bakın burada bir boşluk var. Şöyle az geri geleyim. Evet, burada bir boşluk var ama büyük bir boşluk değil bence. Çünkü büyük bir boşluk olsa girişler çıkışlar olur. Girişlerin çıkışlarına bakalım. Var mı? Şimdi buradayız. Bakın arkadaşlar. Şöyle geldiğim zaman bakın burada başlıyor. Devam edeyim.
Burada dönecek zaten. Bak burada geri atıyor. Yani yaklaşık taş boşluğu büyük ihtimal arkadaşlar olabilir burada. Taş boşluğu olduğu için de mezarlar çökmüş, yani zaman çok üzerinden süreler geçtiği için, çöktüğü için bu yüzden boşluk kalmamış. Sadece taş boşlukları olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de cihazımızı kuralım. Cihazımızla bakalım. Herhangi bir sinyal, boşluk zaten varsa çıkar. Şu dedektörümüzü bir kuralım. Şöyle. Dedektörümüzü bir kuralım. Bir de açalım. Evet. Şimdi uygulamamıza gelelim arkadaşlar. Uygulamamızdan G-Portal üzerinden hemen bir bağlantı kuralım. Bende birkaç cihaz olduğu için böyle bağlantıları kontrol etmek zorundayız. Sizde bir tane olacağı için o yüzden böyle defalarca bağlanmanıza gerek yok. Şimdi bağlandı, başlat dedik. Buradan yeraltı görüntüleme. Yeraltı görüntülemeden 10'a 10 çok büyük olur. 8, 7'ye 7 yapalım. Çünkü mezar böyle büyük çapta ölçümünü yapalım. Ona göre ilerleyelim. Şimdi telefonumuzun sesini açalım. Ve evet, bu şekilde bakın şu aradan başlayayım. 1, 2, bu şekilde tarayaraktan bir gidelim bakalım neler göreceğiz, neler görmeyeceğiz. Hemen yana geliyorum. Bakın boşlukları görüyor, mineralleri ayırmaya başlıyor ve geldiğim noktadan hemen yan tarafa, dur birader bir yazma. Bakın şu arada bir sinyalimiz görünmeye başladı. Devam ediyorum. Bakın hem cihaz hem, görüyor musunuz? Buradan yine devam. Şu arada bir sinyal var gibi arkadaşlar. Tam net değil ama bir ölçümünü daha yapacağım oranın. Devam edelim. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Gölgede biraz da güneş var. Biliyorsunuz bir kaydet diyelim. Şöyle bakın, görmüş olduğunuz gibi kaydı gerçekleştir. Hadi koçum. Heh. Bir dur ya, bir dur arkadaş ya. Bir yazma ve bakın şu arada görüyorsunuz bir boşluk var. Boşluğun kenarlarında da ne var? Bir sinyalimiz var. Ne dedim az önce? Boşluk ölçerken alan taramada da aynı şeyi söyledim değil mi? Yani boşluk vardı orada. Onu bulduk, tespit ettik. Ama aşırı büyük bir boşluk değil dedim. Burada da aynısı karşımıza çıktı bakın. Görüyor musunuz? Aynısı karşımıza çıktı. Şimdi bunu bir kapatalım. Şunu kısalım. Cebimize bir koyalım telefonu. Hemen makinemizi kapatıyoruz. Başlığımızı söküyoruz. Hiç vakit kaybetmeden. Orada bir sinyalimiz var arkadaşlar. Belirledik. Ben orta başlığı kullanıyorum. Genelde siz büyük başlıkla da bakabilirsiniz. Büyük başlık aşağı yukarı 1,5 metreye kadar algılıyor. Bu orta başlıkta 80 ile 1 metre arası civarı algılama yapıyor arkadaşlar. Tabi bu malzemelerin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi buradan 3D zemin arama dedik. Zemin aramadan hemen dedektör modumuza girdik. Okeyledik ve burada bakın gelişmiş aramalar diyor. Burada hızlı ve gelişmiş. Gelişmiş aramalardan okey'e basıyoruz.
cihazımızın bobini toprağa bırakıyoruz. Bu şekilde ayarlarını yapıyor ve hazır hale getiriyor bize makineyi. Hemen buradan bakın. Şöyle biraz bobini düzelteyim. Bu şekilde yine az önceki gibi arayaraktan görüyor musun? Bakın. Sinyal burada. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde. Bakın burada net bir sinyalimiz var. Buna hemfikiriz. Devam edelim. Başka bir şeyler var mı? Böyle kontrollerini sağlayalım. Tam burada arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Bir tane sinyalimiz var. O da bu noktada. Bakın taşların tam ortasında zaten taşlar çizilmiş. Söylediğim gibi bak hatta taşlar oynuyor yerinden. Şimdi eldivenimizi giyelim. Burayı bu şekilde bir açmaya, içe doğru girmeye çalışalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Ona göre ilerleyeceğiz. Eldivenlerimizi bir alalım. Bu şekilde giyelim. Evet. Ve puanterimizi de alalım. Bu şekilde bir başlayalım bakalım. Şöyle bir atalım. Bir hemen şöyle bir girişelim buralara. Bakın görüyor musun? Taşlar çok tuhaf. Çok tuhaf taşlar. Çok tuhaf. Oyma. Bu taşlar da o kadar ağır değil yani. Böyle içinde. Görüyor musun? Taşlar değişik taşlar yani. Sıra dışı bir şey. Dikenleri görüyor musun? Her yer diken, her yer. Her an her şey çıkabilir ya. Altından böyle tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor. Şu taşı bir çıkaralım. Şu taşın neyin nesi? Bir bakalım. Yani şuna bakar mısın arkadaşlar? Böyle tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor. Resmen. Görüyor musun? Bakın. Taşa bakın. Yani bunlar sıradan taşlar değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani sıradan taşlar olsa bu şekilde olmaz. Bakın. Her birisinde bir işçilik var. Tabii bir de yılların yorgunluğu var. Revizyonların yorgunluğu var. Görüyor musun? Bak burada şurada bir figür var mesela. Şöyle baktığımızda adam buraya resmen bir figür yapmış. Görüyor musun?
İki kanatlı. Böyle insan figürü gibi bir figür. Şimdi şunları temizleyelim. Bak, görüyor musun? Bak. Kemik kalıntıları. Gördünüz mü? Yani buralar mezar. Ve şu an aramış olduğumuz nokta mezar kalıntıları. Bakın. Görüyor musunuz? Kemikleri. Az önce de orada bir kemik bulmuştum, hatırlıyorsanız. Çok dehşet kemikler. Devam edelim. Bakın burada da var mesela. Görüyor musunuz? İnsan içerisinde çürümüş artık. Geriye kalan işte bu şekilde kemikler. Şöyle bir açalım. Bakın, görüyor musun? Yine bakar mısın? Üzerinden yıllar geçmiş ama hala bana mısın dememiş. Bakalım altından çıkacak. Üstüne almamız lazım. Bakın şuradaki ne varsa böyle. Çok zor bir şey ya. Neyse bunlar. Nasıl bir bitki? Anlamadım vallahi. Ağaç gibi aynı. Temizleyelim bakalım. Vay. Akşam da olmak üzere. Güneş batıyor. Vallahi mezarlıkta tek başımayım. O nasıl bir şeymiş böyle? Bunu bir kırsak mı? Bir kırmamız lazım bunu. Yoksa başka türlü çıkaramayacağız bunu. Şu çekicimizi bir alalım. Tek hamle. Yoksa burayı kazamayacağız. Şöyle biraz daha vuralım. Vay. Baksana, artık toprak da değişmeye başladı. Kumsal bir yapıya dönüşmeye başladı. Hala gidiyor içe doğru.
baksanız görüyor musun? Yaklaşık 1 metre civarı bir kazdım. Şimdi şu makineyle bir daha bakacağım. Ona göre gideceğim. Aşağıdaysa aşağıya gideceğim. Yandaysa yana doğru gideceğim. Önce bir bakalım arkadaşlar. Şöyle ayarlarını yapsın. Ona göre gidelim yani. Şimdi boşu boşuna ters yerleri kazmayalım. Bakın bir şey yok mesela. Çıktı mı acaba? Bakın. Bu tarafta, bu tarafa doğru bir sinyal var. Aynen bu tarafta. Bu tarafa doğru gideceğiz o zaman arkadaşlar. Bu tarafa doğru gideceğiz. Sizce bu insan kemikleri mi? Bence insan kemiklerine benziyor. Çünkü kalan bunlarsa bilemiyorum yani. Size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi eldiveni bir giyeyim. Bu tarafa doğru bir gideceğim. Tekrardan ona göre ilerleyeceğim. Şu kayayı çıkarayım olmazsa. Şu kayayı. Sen bir dur bakayım şöyle. Bir tarafını kırma. Sen de dur. Şu şekilde bir de bu antene bakalım. Hay. Sinyal mi? Görüyor musun? Bu tarafa doğru gidelim. Bak yüzeyde yani. Değerli. Şunu çıkaralım önce. Ona doğru ilerleyeceğiz. Ya da şunu çıkaralım önce. Nerede şöyle? Şunu bir çıkaralım. Evet. Acayip toz var ya. Ay. Şimdi açık mı? Bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Bu tarafa doğru. Ha, şimdi. Şunu da bir çıkaralım. O mezar kapağı mı ya? Acaba mezarın kapağı olma ihtimali var mı? Var mı? Arkadaşlar. Aa, oo bakın malzeme nerede? Görüyor musun? Şimdi şöyle bir çıkaracağım şu kamerayı. Size daha net göstermeye çalışacağım. O yüzden şu eldiveni bir çıkarayım. Malzemeyi gördüm ben. Bakın. Görüyor musun? Nerede malzeme? Görüyor musunuz? Müthiş. Neymiş bu? Vay arkadaş ya. Neymiş ya? Aman Allah. Şuna bakar mısınız arkadaş? Wow. Bu ne lan böyle? Harika bir eser. Wow.
Başka bir tane bir şey daha var. Görüyor musun arkadaşlar? Vay vay vay. Gerçekten vay vay diyorum yani. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bayağı da ağır ha. Oo, dehşet. Ne bu? Köpek balığı mı? Şöyle bir bırakayım. Şunu kenara atayım. Bak şu da çok değerli bir şeye benziyor arkadaşlar. Görüyor musun? Bir heykel var burada. Bakın. Görüyor musun? Yılan gibi bir heykel. Şöyle bırakayım. Bakın şurası kafası olduğu yer. Şöyle bak. Elinin bir tanesini arkaya koymuş. Başının arkasına. Böyle yılan gibi dolanıyor. Dehşet bir şey ya. Gerçekten. Ama bunlar altın değil herhalde arkadaşlar. Çünkü oksitlenmiş. Şöyle bakar mısınız? Oksitlenmiş. Altın gibi değil gibi duruyor. Büyük ihtimal tunca daha çok benziyor. Tunç olabilir. Çünkü oksitler biliyorsunuz genelde tunç oluyor. O yüzden tunç olma imkanı yüksek ama şu gerçekten ağır da be. Mübarek. Buna bakar mısın? Oo. Gerçekten müthiş yani. Vay arkadaş be. Şuna bakar mısın? Oo, harika bir bileklik herhalde bu. Ama bileklikte böyle olacağını sanmıyorum ya. Gerçekten müthiş eserler bulduk ha. Görüyor musunuz? Mezar dolu bir şekilde duruyor. Büyük ihtimal buralara kimse uğramamış ya da kimseler böyle bakmamış buralara arkadaşlar. Bakmadığı için de bize güzel bir iki tane muhteşem eserlerden çıktı karşımıza. Şöyle bırakayım bunu da. Durursa. Heh. Görüyor musunuz arkadaşlar? İkisi de muazzam güzellikte. Tane kadar kazdık ama hemen üst tarafın içine doğru. Ne bakayım, başka bir şey var mı? Başka bir şey de yok. Vay be. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yine maceraya başlar başlamaz dibine vurduk yani. Güzel bir mezar açmayı başardık. Gerçi buralar dediğim gibi yani höyük mezar olduğu için derin mezarlar değil ve çökmüş arkadaşlar. Ve müjdeler hep böyle baş kısmında veya ayak kısmında oluyor genelde. İlerleyen dönemlerde de siz de bunları daha rahat bir şekilde göreceğiniz ve algılayacağınızı umuyorum. Ne diyoruz o zaman? Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Wow. Şu güzelliklere bak ya.